Merhabalar arkadaşlar, ben Tarık Güney. Bugün sizlerle bir süredir kullandığım bir keyboard var. Onu konuşmak istiyorum ve eğer carpal tunnel sendromu yaşayan arkadaşlar varsa ya da bileklerinde uzun süre klavye kullanmaktan dolayı ağrı olan arkadaşlar varsa e, tavsiye edebileceğim bir keyboard bu. Şu an karşınızda gördüğünüz keyboard. Kendisi Kinesis Gaming tarafından, daha doğrusu Kinesis şirket tarafından yapılıyor, üretiliyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi keyboard'un arkadaşlar en önemli özelliği ortadan ayrılmış olması ve şurada görmüş olduğunuz kablo vasıtasıyla daha da yanlara doğru itilebiliyor. 20 inçe kadar arkadaşlar şu kablonun bir kısmı şu kasanın içerisinde 20 inçe kadar açabiliyorsunuz ve bayağı bir büyük bir şey bu uzunluk. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben hani beğendiğim bu tarz şeyleri videolarını, kısa videolarını yapmaya çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacak ve bu keyboard'u niçin tavsiye ettiğimi anlatacağım. Ve tabii ki de uzun süre özellikle yazılımcı arkadaşlar için uzun süre keyboard'dan elini kaldırmayan arkadaşlar için bu keyboard'un neden faydalı olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar eğer benim gibi yani terminali seviyorsanız command prompt ya da diğer bir ismiyle belki ve commandler yazmayı seviyorsanız yani sadece kod değil aynı zamanda mümkün mertebe mouse'u kullanmadan keyboard ile işinizi yapmayı seviyorsanız bu karşınızda görmüş olduğunuz keyboard elinizin pozisyonunu daha doğru ve daha sağlıklı tutmanıza yardımcı olacağından uzun zaman keyboard kullanımlarından meydana gelen carpal tunnel sendrom denen işte bu ellerde uyuşma yani şurada görmüş olduğunuz bileğinizdeki sinirlerin fazla baskılanmasından dolayı. Çünkü normalde arkadaşlar biliyorsunuz elimiz şu şekilde durur. Eğer böyle yaptıkça şu an gösteremiyorum ama şu bileğimizden geçen arkadaşlar sinirler carpal tunnel orada sinirler var. Onların üzerine baskı yapıyorsunuz ve bir de normal keyboardlarda yani geleneksel keyboardlarda hem eliniz bu şekilde duruyor hem de arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz maalesef elinizi oynatmanız gerekiyor. Bu da bir zaman sonra artık bileklerinizdeki bu sorunu şey yapıyor. Ben bu sorunla yavaş yavaş karşılaşmaya başladığımda artık bir önlem almam gerektiğini düşündüm ve dolayısıyla böyle bir keyboard buldum. Amerika'da şu an bu keyboard var. Başka ülkelerde var mı bilmiyorum ama en azından Amerika'da yaşayan Türkler ya da Amerika'ya ziyaret eden Türkiye'deki arkadaşlar için bu keyboard tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu keyboard şöyle biraz baktığımızda şunu söyleyeyim ben mekanik keyboardlar kullanıyorum. Uzun zamandır mekanik kullandığım için artık geriye dönemiyorum arkadaşlar maalesef. Diğer keyboardlar bana çok şey geliyor. Sahte geliyor yani sahteden denmez belki ama neyse bunlar arkadaşlar Cherry MX Brown switchlerine sahip ve bu keyboardla alakalı şöyle baktığınızda asıl önemli olan kısım tabii ki bu split olması ve burada arkadaşlar ayakları bulunması. Bu ayakları vasıtasıyla hatırlıyorsanız şöyle kullanmak yerine şöyle yanlamasına kullanabiliyorsunuz. Bunlar 3 ayar var burada. Herhalde 10, 15 ve 30 herhalde bunların şuradaki açıları. Bunlar sayesinde bu keyboard sola doğru kaldırdıkça elleriniz daha doğal bir pozisyonda durmaya başlıyor. Benim için şu an bu büyük bir ihtimal 10 derece açı şu an. Bu bana şu an için yetiyor. Ama ilginç olan ilk başlarda şu ayağı çıkarabiliyorsunuz. Bu ayağı kullanmadan kullanıyordum bu keyboard'u. Ve kullandıkça, elim alıştıkça ayağı taktım ve 10 dereceyle başladım ve çok daha fazla rahat ettiğimi gördüm. Tavsiye edebilirim bu usta. Zaten burada görmüş olduğunuz bayağı parça kendiliğinden çıkabiliyor. Yani onu şunu da söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz wrist pad çıkabiliyor. Şu ayaklığı çıkabiliyor. Tamamıyla daha yalın bir keyboard haline gelebiliyor. Kullanıcının şeyine göre. Buraya tabii ki yani normalde boş bırakmak zorunda değilsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi bir tane keypad koyabilirsiniz ya da arkadaşlar not defterinizi koyabilirsiniz. Onu tavsiye ediyorum. Yapmadığım bir şey değil. Tabii ki bu şekilde böyle bir split keyboard göreceksiniz. Bu arkadaşlar keyboard'un diğer bir özelliği yani normal tabii ki böyle hani split keyboardlar belki piyasada vardır. Yine bu Kinesis'in başka keyboardları da var. Yani mekanik olmayan ve çok daha ucuza gelen keyboardlar da var.
Yine bu versiyonu da var. Yani Pro diye geçen bir versiyonu var. Kinesis Advantage Pro diye geçiyor. O da arkadaşlar yine mekanik keyboardlar, mekanik switchlere sahip. Yalnız birincisi backlit yok. Şunda görüyorsunuz backlit var. Ve arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz key'ler orada 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırılmış değil de işte cut, copy, paste gibi numaralandırılmış. İkinci olarak arkadaşlar bu keyboardla alakalı en çok beğendiğim özellik keyboardda herhangi bir yazılım kullanmadan direkt macro key'ler set edebilmeniz. Macro key'ler ve burada görmüş olduğunuz tüm key'leri remap edebilmeniz. Yani diyelim ki mesela A tuşunu, bu çok belki örnek değil ama genelde arkadaşlar mesela işte çok fazla kullandığınız programda yazarken kullandığınız tuşları belki elinizin daha yakın olabileceği yere map edebiliyorsunuz. Diyelim ki buradaki Z'yi çıkarıyorsunuz. Atıyorum burada başka bir yere değiştiriyorsunuz. Bunlar bir key puller, bir key caps, yani şuradaki tuşları çıkarabiliyorsunuz ve yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Vasıtasıyla arkadaşlar bunun bir key puller vasıtasıyla bunu değiştirebilirsiniz. Ondan sonra da şurada görmüş olduğunuz özellikler sayesinde, tuşlar sayesinde burada remap diyor. Şu an belki göremiyor olabilirsiniz. Biraz yakınlaştırayım ama. Remap arkadaşlar. Remap'e basıyorsunuz. Ondan sonra remap swap etmek istediğiniz, yani yerini değiştirmek istediğiniz tuşlara sırayla basıyorsunuz. Ondan sonra zaten remap edilmiş oluyor. Diğer bir özellik arkadaşlar macro olması. Yine aynı şekilde macro'ya basıyorsunuz. İsterseniz buradan seçtiğiniz bir tuşu basıyorsunuz. Diyelim ki 4'e. Ve arkadaşlar yazıyorsunuz macro'nuzu. İsterseniz bir shortcut olabilir. İsterseniz bir normal bir text olabilir. Devamlı repeat ettiğiniz textler varsa eğer. Mesela işte public void diye diyelim ki mesela property'ler yazıyorsunuz. Public string down, bunu yazıp duruyorsunuz. Bunu yazmak yerine arkadaşlar isterseniz hani copy paste yapmak yerine belki bunu bir macro'ya atayabilir ve bu tuşa basmak ya da hangi tuşa set ettiyseniz ona basmak suretiyle makronun yazılmasını sağlayabiliyorsunuz. Sadece bu değil, aynı zamanda makronun hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Yani eğer makronuzu herhalde 1'den 9'a kadar set edebiliyorsunuz, çok daha hızlı, çok daha yavaş olmasını sağlayabiliyorsunuz. Genelde yavaş olmasının özelliği ya da faydası shortcut'larda kendini gösteriyor. Çünkü çok hızlı olunca arkadaşlar maalesef shortcut adam akıllı register edilmiyor. O da ayrı bir sorun. Yine burada layout'lar var. Bakın Dvorak kullanabilirsiniz. Coleman kullanabilirsiniz. Farklı layout'lar kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Yani Dvorak ne olduğunu bilmiyorsanız işte şu an biz mesela burada Cordy kullanıyoruz. Çünkü Cordy dediğimiz işte Q keyboard ya da Q klavye. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Dvorak yapabilirsiniz. İsterseniz F yapabiliyor musunuz onu bilmiyorum çok da. Neyse böyle arkadaşlar layoutlar falan da mevcut. Bu keyboard'u istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. O da ayrı bir güzellik. Son olarak macro dedik. Ve arkadaşlar bunun içerisinde bu keyboard'un bir güzelliği 4 MB hafızası var. Bu şu demek. Bir yazılım yüklemeden bilgisayarınıza her şey bunun içerisinde saklanıyor demek. Tüm ayarlarınız bunun içerisinde, klavye içerisinde saklanıyor. Eğer bu klavyeyi alıp başka bilgisayara takarsanız, başka bir yere götürdüğünüzde hiçbir şey değiştirmek zorunda kalmadan arkadaşlar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Bu tarz bir şey olması. Zaten bu klavyeyi eğer uygulama ile konfigüre etmek isterseniz de şurada görmüş olduğunuz şuradaki tuşa basarak, şu ve şu V drive denen tuşa arkadaşlar basarak bu klavyeyi sanki bir USB drive'mış gibi bilgisayarın algılamasını sağlıyorsunuz. Ve ondan sonra bilgisayar bu şekilde algıladıktan sonra içerisine giriyorsunuz o drive'ın. Aynı USB drive gibi. Ve arkadaşlar orada hem Mac hem de Windows için uygulamayı buluyorsunuz. Ondan sonra uygulama kullanmak istemezseniz her şey text dosyasında saklanıyor. Text dosyasını kendiniz konfigüre edebiliyorsunuz vesaire. Ben yazılımcı olarak genelde bu klavyeyi kullanırken hani tabii ki bunun ergonomisi dışında bana fayda sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar makroları. Şurada görmüş olduğunuz direkt bunları her zaman aynı makroyu set etmiyorum. Bazen işte repeat edeceğim böyle repetitive tasklerimi mümkün mertebe o anda bir makroya set ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar işim bitince ya makroları clear edebilirsiniz ya o
key'e başka bir makro set edebilirsiniz vesaire. Aynı eğer yeni Macintosh, MacBook Pro'lar kullanıyorsanız yukarıda hatırlıyorsanız MacBook Pro'larda artık F tuşları yerine Touch Bar vardı. İçinde bulunduğunuz uygulamaya göre ne yapıyordu? Touch Bar farklı tuşlar gösteriyordu. Ona benzer şekilde belki diyebiliriz. Ben de içinde bulunduğum uygulamada repeat edeceğim arkadaşlar işleri. Buradaki makroları atıyorum. Hatta o kadar faydasını gördüm diyebilirim ki yani işimi o kadar hızlandırdık ki arkadaşlar. Belki farklı bir hani bunun için sırf belki makro set edebileceğim ayrı bir klavye gibi ya da ayrı bir keypad gibi bir şey düşünüyorum şu an. Elgato'nun çok güzel bir şeyi var. Macro Stream Deck denen bir cihazı var. Pahalı yalnız $150 falan. Herhalde almam büyük ihtimalle. Şu an için gözüme kestirmiş durumdayım. İstediğiniz kadar arkadaşlar makroya atayabiliyorsunuz. Bu şu demek yani birden fazla shortcutlarla, ezberlemeklerle falan. Çünkü bayağı shortcut ezberlemek zorunda kalıyorum. Eğer mouse çok fazla kullanmak istemiyorsanız. Bu da tabii ki hani fazla shortcut'a sebep oluyor. Bu da bazen eliniz şuradan şuraya atlıyor falan filan. Uzun mesele. Tabii ki bunun çok daha hani keyboard uygulamasını kullandığınızda daha farklı özelliklere ulaşabileceksiniz. Her şeyi bu videoda anlatmam belki biraz zor ama. Bu klavye niye tavsiye ediyorum arkadaşlar? Çünkü çok fazla bilinen bir klavye değil. Çok fazla görülen bir klavye değil. Dolayısıyla insanların çok fazla bilmediğinden dolayı da böyle bir klavyenin varlığını da bilmediklerinden dolayı da aradıkları bir klavye de değil. Ama eğer kanalımı izliyorsanız en azından böyle bir klavyenin varlığını bilin isterim. Ve arkadaşlar mümkün mertebe ben tavsiyem bir programcı için çok fazla mouse kullanmamaları. Çünkü mouse gerçekten yavaşlattığını düşünüyorum. Bir de hani o flow, o akıma giriyorsunuz mesela kod yazıyorsunuz, oradan commentleri falan çalıştırıyorsunuz. Mouse arkadaşlar sanki onu biraz distract ediyormuş gibi. Çünkü genelde UI'yi de çok tavsiye eden bir adam değilim. Hani mümkün mertebe komutları öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü o siyah ekran çok az dikkat dağıtan bir ekran. Çok boş, çok zamanla zaten komutları da ezberliyorsunuz. Ama UI çok fazla oradan bir şey gerçekleşiyor, buradan bir şey gerçekleşiyor falan. Onun için o karmaşayı çok sevmiyorum. Ve dolayısıyla da klavye çok daha fazla önem kazanmış oluyor öyle durumlarda. Evet, daha fazla nedenini bilmiyorum bir klavye hakkında. Ama hani mekanik keyboard seven arkadaşlar için aradıkları birkaç cevabı burada vereyim. Birincisi arkadaşlar bunun üstü metal değil. Eğer mekanik keyboardları, pahalı mekanik keyboardlara bakıyorsanız genelde üstleri metal geliyor. Metal değil ama benim için sorun da değil. Bence güzel bir plastik, çok adi plastik değil. İkincisi arkadaşlar switchler, Cherry MX switchleri. Güzel yani bu usta. Blue, Red, Clear ve Brown olarak geliyorlar. Ben Brown kullanıyorum. Özellikle ofis ortamları için daha iyi oluyor. Ve tactile bump olmasından dolayı da Brown bana daha şey geliyor. Çünkü Red'de bu yok. Red de biraz daha silent şeye göre diyebiliriz. Blue olanlara göre. Yine arkadaşlar keycaps'ler. Burada da ABS double shot olması lazım. Çok bakmadım açıkçası ama büyük bir ihtimal double shot. Çünkü buradaki genelde bu transparan kısımları double shot'la yapıyorlar. Sesini duymak isterseniz şöyle bir şeyler yazayım. Evet. Klavyeyle arkadaşlar beğenmediğim tek özellik, hatta iki özellik var. Birincisi burada kullanılan renk. Bu backlit için kullanılan renk. Maalesef mavi çok güzel bir renk değil. Kullanılan mavi de eğer astigmat rahatsızlığınız varsa maalesef çok fazla dağılıyor. Dağıldığı için adam akıllı gözükmeyebiliyor tuşlar. Onun için genelde zaten çok da backlit kullanan bir adam değilim. Onun için genelde backlit'i kapatıyorum. İkinci bir özellik arkadaşlar echo var. Ya herhalde içinde büyük bir ihtimal metal plate kullanıyorlar. Saç diyebiliriz, metal saç içerisinde. Ve dolayısıyla burada bastığınızda tuşlarla bazen arkadaşlar metalik bir echo, bir yankı duyabiliyorsunuz. Sorun değil aslında ama eğer çok fazla detaycı bir insansanız belki biraz şey yapabilir, rahatsız edebilir.
Evet, herhalde diyeceğim bu kadar. Fiyat olarak şu an Amazon'da arkadaşlar bu şöyle söyleyeyim, $200. Yalnız şurada görmüş olduğunuz şey gelmiyor. Şu alttaki ayrı almanız gerekiyor. Onunla beraber tabii ki o da 35 falan, böyle bir şeyler, biraz fiyatı artıyor. Aynı zamanda şura için arkadaşlar, normalde burası plastik, şura için ekstra pad alabiliyorsunuz. Pad dediğimde mesela şunun gibi bir şey. Bu da beraberinde geliyor. Yine bu da aynı şirketin yaptığı. Yani bence belki de üçüncü en sevmediğim özellikler aslında bu biraz. Yani hem bunu ayrı satın almanız gerekiyor. Şurada görmüş. Bu halde yapıştırmanız gerekiyor bunu. Ben sevmedim bunu çünkü yüzeyi çok hem çok ses çıkarıyor arkadaşlar. Eğitim videosu falan çekerken bileklerim bunda gezinince çok kameraya şey geliyor, böyle sesler geliyor. Hem de arkadaşlar bence şu yüzeyi çok daha güzel. Neyse. Bunu da buraya koymanız gerekecek. Şöyle koymanız gerekecek. İkinci olarak arkadaşlar dediğim gibi bunları ve şu alttaki şeyi satın almanız gerekiyor. Bence bu çok yani meseleyi çok daha pahalılaştırıyor. Ama şöyle söyleyeyim, bunu almanıza gerek bile yok. Bunun yerine isterseniz kendiniz bile yapabilirsiniz. Sonuçta yapıştırmalı bir şey olduğu için pek bir özelliği yok yani. Ufak bir bez alıp falan belki, ya da buna benzer bir şey bulup buraya koyabilirsiniz eğer çok sıkıntı yaşıyorsanız. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşürüz. Umarım yani Kinesis'e bir ne diyelim, bir şans mı verirsiniz ya da neyse. çok vermeseniz de olur, çok sorun değil yani. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere.